Merhaba Nursel Hanım. Merhabalar Semra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Nursel Hanım ilk olarak bize Halk Arenası'na verdiğiniz, daha doğrusu vereceğiniz röportaj için şimdiden çok teşekkür ederim. Sorularıma başlamak istiyorum. Sizi müzikle tanıştıran ilk an neydi? Beni müzikle tanıştıran ilk an diye bir şey, yani insan bunu hatırlamaz. Şu andır diyebileceğim bir şey yok. Benim sanırım müzik insanın anne karnında tanıştığı bir şey. Yaşam sıvısının sesinden aldığı melodi. Anne sesini duyarken bir melodi. Yani her ses bir melodidir. Anne karnında tanışmış olmak ya müzikle. Nursel Hanım çocukluk hayaliniz ses sanatçısı olmak mıydı? Hayır değildi. Yani herkeste olduğu gibi ben de tabii sadece çocuklukta değil, yani bugüne kadar dönem dönem bizim kendimizce mırıldandığımız şarkılar, türküler olmuştur ama hayalim değildi. Ben daha çok uzay bilimleriyle ilgileniyordum. Bayağı bir alanınızın dışına Evet. çıkmışsınız. Ama iyi olmuş tabii. Teşekkür ederim. Nursel Hanım, tahmin ediyorum ki kariyerinizde size destek veren bir takım insanlar olmuştur veya olacaktır. Ama size kariyerinizde en büyük desteği kim verdi? Kariyerist olarak başlamadım ben. Hani bunda bir kariyer yapayım düşüncem olmadı. Bu bağlamda hani bu aileden, çevreden bunu çok büyük bir desteği gördüm diyemem. Ama yapmak istediğim şeydi, yani bu değişimde, bu sentezlemede en büyük destekçim Ayhan Kurudere, Ayhan abi olmuştur. Yani değişim konusunda beni destekleyen, yapmak istediğim şeyi çok iyi anlayan ve okulda beni destekleyip yardımcı olan kişi Ayhan Kurudere'dir. Nezdinizde tekrar teşekkür ederim. Hı hı. Tahmin ediyorum ki bugüne kadar yaşadığınız çok fazla anınız vardır. Ama benim merak ettiğim sizin yaşamınızda en unutulmaz anınız hangisiydi? Anılar, unutulmaz olan şeyler hayatta bir kesitten ibarettir. Yani kesitler unutulmaz. Benim çocukluğuma dair var çok güzel unutmadığım bir anı. 5-6 yaşlarındayım biliyorum ama daha okula başlamamışım o zamanlar. Ablam var benden bir yaş büyük. Biz şeyde kalıyoruz. Almanya Esen'de kalıyoruz. Babam inşaat mühendisi ve babam pazarları gider. Cuma gelirdi. Yani haftada bir görürdük, 2 günlüğüne görürdük babamı. Yaz ayları annem bizi şeye saldı. Sokakta oynuyoruz çocuklarla, diğer çocuklarla. Ee, Ve biz saat kavramını yitirdik, zaman kavramını yitirdik. Hava güzel, çocuklar cıvıl cıvıl. Biz evin 2 sokak ötesinde oynuyoruz. Dediğim gibi zaman kavramını biz yitirdik ama biz çok eğleniyoruz. Sonra artık böyle bir arazide falanız, binaların yanında park falan var. Bir ara böyle bir helikopter geldi üstümüze ve alçaldı gitti. Biz el sallıyoruz çocuğuz hey falan. Helikopter çok aşağı geldi diye. Neyse bayağı bir zaman geçti. Güneş battı, artık biz oyuna doyduk. Eve doğru gideceğiz. Sokağa girdik. Biz sokakta tabii benle ablam biz babayı gördük, çok sevindik. Çünkü biliyorum ki babanın geleceği bir zaman değildi o. Biz babayı az görüyorduk. Biz sevinçle babaya doğru koşuyoruz ama orada farklı bir şey daha vardı. Sokak hınca hınç, ağzına kadar insan dolu, polis köpeği, ambulans falan. Annem ağlıyor, anlam veremiyoruz. Bütün oradaki insanların hepsi üzerimize geldi. Meğersem biz kaybolmuşuz ve bunu bilmiyoruz. Biz tabii oyuna daldık. Annem babamı arıyor biz eve saatinde gelmeyince. Babam polise haber veriyor. Polis işte üzerimizdeki kıyafetlerdir, saçımızın rengidir vesaire, yaşlarımızdır. Sürekli radyoda anons ediliyor. İşte babam o helikoptere biniyor, çocukların üzerinden uçuyor, bakıyor biz var mıyız yok muyuz. O da görememiş demek ki o korkudan. Öyle. İlginç bir anı olmuş. Evet. Gerçekten unutulacak gibi de değilmiş. Röportajımızda Nursel Hanım biraz müzik kariyerinize yönelik bir takım sorularım olacak. Evet. İlk profesyonel çalışmanız nasıl ortaya çıktı? İlk profesyonel çalışmam 2011-2013 yılları. Alman birkaç genç müzik grubu vardı. Dediğim gibi sentez daima kafamın bir tarafında duruyordu. Yani fikrimde vardı. Onlarla biraz çalışma yürüttüm ama o çok tek düze kaldı. Olmadı, yani istediğime varamadım. O sadece Alman müziğine yönelikti. Benim istediğim şeyi yakalayamadık. Biraz çok yavan kaldı, eksik kaldı. Anladım ki ben
yapmak istediğim şeyi yani tek düze gruplarla yapamayacağım. Ve yapmak istediğim şeyi doğuya batıya hitap edecek enstrümanları çalacak gruplarda bir araya gelmem mümkün olmayacak. Bu bir hayal olarak bir kenarda duracak yani. Amaçlarımdan bir tanesiydi bu. Sonra onu rafa kaldırdım ben 2013'ten sonra. Hı hı. Nursel Hanım, siz Nursel olarak kendi tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Hem Can'ın hem Nursel tarzı ikisi aslında aynı. Hı hı. Bu evrensel protest R&B. Evrensellikte ben kalmak istiyorum. R&B artık popüler kültürün kulağının yatkın olduğu müzik. Herkesin dinleyebileceği batı tarzı. Ama protest dediğimde içine dünyada yaşanılan ortak sorunların hepsine hitap edebileceğim bir tarz. Evrensellik her dilde. Her dilde ortak sorunlar. Burada şeye de değinmek istiyorum. Son dönemler gördüğüm işte bizim yaptığımız müziğin bazı yerlere ithafen yapıldığı düşünülüyor. Çünkü bizim yaptığımız müzik her yere uyuyor. Kim kendi üzerine alınır ya da kim kime ne gönderme yapar. Orası bizi bağlamıyor. Biz orta yere müzik yapıyoruz. Siyasi partiler kullanıyor bunu. Bunu hani ben bir siyasi partiye hitap etmiyorum. Burada tekrar net olarak belirtmek istiyorum. Ben siyasetin içinde olduğu bir şey yapmıyorum. Ben dünyada sorun yaşayan, Afrika'daki köle bazında çalıştırılan çocuktan tutun da Amazon ormanlarının yok edilişine kadar dünyanın her yerinde gerek coğrafi, gerek ekonomik, gerek örf, adet, dinsel zulüm yaşayan kadınlar, işte gerek savaşlardan dolayı ölen çocuklar. Ben ortak sorunlarımızdan bahsediyorum. Bunun bir yere mal edilmesini ben hiçbir siyasi partiye ben müzik yapmıyorum. Yani bir yere hapsedilmek istemiyorum ben. Dünya genelinde ben müzik yapıyorum. Böyle anlaşılsın istiyorum. Başka da kim bunu kendine uygun görür, kullanır, kim kime gönderir, orası hani benim sorunum değil. Kim kendi üstüne alır, kim kime gönderme yapar. Ben onun dışında da ben müziğimi yapıyorum. Gerisi insanlar neye yorarsa. Evet. Mesajınız çok açıklayıcı bu bağlamda. Evet. Sizin dinleyicilerinizin de çok merak ettiği bir sorudur diye düşünüyorum. Nursel Hanım, yeni projeleriniz var mı? Birçok yeni projemiz var. Yani yeni derken çok büyük bir değişim değil. Yaptığımız şeyi çok büyük değişime uğratmadan bir takım yenilikler yapacağız. Ama her şey daha çok yeni ve çok sıcak ve çok aşırı yoğun olduğu için bunun içinde ben boğulmak istemiyorum. Onun için temkinli, sağlam, ayakları yere basan, içeriğimin ne olacağı konusu benim için çok önemli. Sıradan müzik yapıp sıradan cümlelerle sıradan şeyleri anlatmak istemiyorum. Ağır ağır hareket edip hepsini yavaş yavaş projelendirmek istiyorum. Evet, müzik konusunda daha da geniş bakabilir insan. Mesela evrensel protest R&B'nin içine farklı bir tın daha katabilir. Doğu batı. O yüzden mesela hem doğunun hem batının dinleyişi, çünkü her iki tarafında tınılarını yakalayabiliyor. Bu bağlamda ben mutluyum, yani memnunum bundan. İyi ki de böyle oldu. İyi ki de Meksika'daki Sanchez, ben anlamıyorum ama duygulanıyorum sizi dinlerken diyebiliyor. İyi ki yani Orta Doğu'daki Arap dillerine mensup insanlar e, bu bizim acımızı çok güzel anlatıyor diyebiliyor. Onun içindir ki Anadolu'ya bakıp evet bizim de sancımızı anlatıyor diyebilir. Mezopotamya'daki aynı şeyi söylüyor. İskoçya'daki aynı şeyi söylüyor. Amacına ulaştı sanırım evrensellik. Hı hı. Evrensellik demişken bunu birkaçtır vurguluyorsunuz ama şarkılarınızda evrensellik teması ve evrensel konulardan bahsediyorsunuz. Evet. Bu bağlamda hangi şarkınızı söylerken daha çok duygulanıyorsunuz? Bir Soldurdular Yaprağımı vardı. Önce Türkçe yapmıştık biz onu. Sonra çok talep görünce Kürtçe'de yaptık biz bunu. Bunu aslında Türkçeden Kürtçe'ye uyarlarken enstrümanlarda değişim yapmak gerekiyordu. Çünkü bir halkın acısını anlatırken onun hissedebileceği, onun duygusuna dokunabilecek enstrümanı koymak gerekiyor. Nursel Hanım, kapanışa geçmeden önce sormak istediğim son iki soru var. Sevenlerinize ve sizi ilk kez izleyecek olanlara vermek istediğiniz mesaj veya mesajlar nelerdir?
Ben sevenlerime teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Bilinçli bir kitle beni dinliyor. Bunun farkındayım. Yorumlarda görüyorum sürekli. Tarihsel birikimi olan insanlar var. Coğrafik bilgisi olan insanlar var. Multikültürel düşünen insanlar var. Bu bağlamda çok mutluyum. Yani memnunum. Bilinçli bir kitlenin dinliyor olmasından memnunum. Bundan sonra gelecek olanlar için, yani dinleyici kitleme, benim vermek istediğim bir mesaj. Ben evrensellik dedim, yine evrensellikte kalmak istiyorum. Lütfen, kimse bizden kıymetsiz ve kimse bizden çok daha kıymetli değil. Bana göre yeryüzündeki bütün insanlar eşit. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, coğrafyası ne olursa olsun ortak paydada buluşuyoruz, müzikte buluşuyoruz. O yüzden dediğim gibi kimsenin kültürü diğerinkinden üstün, kimseninki diğerinkinden aşağı, kimsenin örfü adeti bir diğerinkinden üstün, kimsenin dili bir diğerinkinden üstün ya da bir diğerinkinden aşağı değil. Hepsi aynı değerdedir. Bunun bilincinde olarak zaten evrensel müzik diyoruz. Beni dinleyen insanlar da bunu anlıyor. Ben ortak paydada buluşacak, evrensellikte buluşmak istediğim insanlara bu bağlamda buluşmak istiyorum. Lütfen bunun farkında olarak birbirinize dokunun, birbirinizin hayatına dokunun. Kimseyi ötekileştirmeden aynı dünyada hepimiz yolcuyuz. Bu güzel mesajla sorumuzu kapattık. Son olarak Nursel Hanım, sizi nerelerde izleyebiliriz ve yeni projeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Bizi izlenecek platformlar, dediğim gibi dijitalde şu anda izleyebilirler. Ayhan Nursel YouTube'dan, Spotify'dan, iTunes'tan, Apple'den bizi izleyebilirler. Onun dışında TikTok'ta kısa videolarımızı paylaşıyoruz. Eğer ki bir eseri paylaşacaksak orası ulaşılması nezdinde, hani insanlar ulaşabilsin diye çok kısa videoları oradan paylaşıyoruz. Yeni projeleri de sürekli biz kendi dijital platformlarımızda, en çok YouTube'da, TikTok'ta paylaşıyoruz. Yani önümüzdeki proje budur, filanca tarihte paylaşacağız diyoruz. Bizi şimdilik buralarda izleyebilirler ve yeni projeler, dediğim gibi şu anda birçok teklif var, konser teklifleri var, televizyon röportajları var. Hepsini dediğim gibi ben Semra Hanım çok ağırdan almak istiyorum. Çünkü şu anda çok yoğun ve gelip bir yerde içi boşaltılsın, tıkansın istemiyorum ben. Adımlarımı çok bilinçli atıyorum. Hizmet ettiğim şeyi çok iyi biliyorum. Evrensellik dedim ve içini boş şeylere doldurmak istemiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde bir sorun olduğu zaman onun oraya dönüp oraya da müzik yapabilmeliyim. Yani oranın da sesi olabilmeliyim. Onun için ağır, yavaş ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Peki Nursel Hanım, Halk Arenası'na verdiğiniz bu röportajdan dolayı çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Umarım görüşürüz. Ben size teşekkür ederim. Halk Arenası nezdinde ilk bana ulaşan röportaj talebini koparan Erkan Polat'a da size de çok teşekkür ederim. Siz de bana bu imkanı tanıdınız. Önce siz, sonra diğerleri dedim. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorum ki dinleyici kitlerin bayağı çok meraklı soruları vardı. Nasıl oldu, başladı, kimdir, neden bu tarz? Bu sorulara birilerinin aracı olması gerekiyordu. Bana ilk Erkan Bey sağ olsun ulaştığı için onun üzerinden Halk Arenası'nda beni dinleyen herkese burada selam olsun. Beni dinlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Müziği mesela Türkçeden, işte Kürtçe talep olunca Kürtçe'ye uyarlarken enstrümanlara dikkat etmek gerekiyor duygusunu yakalayabilmek için. Şimdi orada belki birçoğunun dikkatini çekmedi ama belirtmekte fayda görüyorum. Onun uyarlamasında şey var, kemençe vardır, ekstradan giren. Kemençeyi bilinçli olarak koydum ben. Kemençeye benzer hangi enstrümanlar var derseniz, mesela İskoç tulumunun sesiyle kemençenin sesi aslında çok benzer. Biri üflemeli, biri yaylı ama sesler benzerdir. İskoçlar örneğin kendi tulumlarını kullanırken savaşlarda hem bu zaferin müziği olarak çalınırdı ve ayaktaki trap sesleri, bizde de var, trap sesleri konulurdu. Bir çağrışımdı. Ya o bir zaferin simgesiydi ya da bir savaşın çağrışımıydı. Oradan dönüp mesela kemençenin Karadeniz yöresine ait bir enstrüman.
Karadeniz'in asilini de alıyor oradan. Sonra onları birleştiriyorsun. Mesela İskoçya'nın işte savaş zamanları Karadeniz'in asilini toplayıp getirip işte Kürdün dramıyla birleştiriyorsun. Üç coğrafyayı tek eserde birleştirmiş oluyorsunuz. Bunu mesela ileriki dönemlerde hani proje dediniz ya, bunlar benim projelerim arasında. Evet. İleriki dönemlerde örnekleme olsun diye söylüyorum. Hani işte Alman'ın, Fransız'ın, İtalya'nın ortak bir dramını da getirip bir enstrümanda birleştirebilirim. İşte Mısır'ın, Libya'nın vesaire gibi ülkelerin dramlarını da getirip işte çok uç olsun diye söyleyeyim. Hani İngiliz'in müziğiyle işte Mısır'ın müziği arasındaki o devasa farkı getirip bir enstrümanda birleştirip her iki tarafın da dinlemesini sağlayabilirsiniz. Sonuçta insanlar dramda buluşacaklar. Ortak dramda buluşacaklar. Hı hı. Biraz daha güncel konulara değinmek istiyorum röportajımızın bu bölümünde. Sizce sosyal medyanın müzik sektörüne etkisini siz Nursel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Nursel olarak sosyal medyanın sadece müziğe değil de her şeye çok fazla etkisi var. Çünkü artık herkes görünür. Herkesin görünür olduğu bir yerde kaliteli bir şey yakalamak bazen çok mümkün olmayabiliyor. Uzun araştırmalar yapmalı. Eğer ki müzikten bahsediyorsak herkes müzik yapar oldu. Hı hı. Yani ama içerik olarak ne üretiyorsunuz? Kime nasıl hitap ediyor konusu ayrı tartışılır. Onun için e, devasa mesela yapayla birlikte devasa bir rekabet oluştu. Sosyal ağlarda görünürlük, yapayın içine girişi. e, Görünür olmak güzel bir şey ama neye hizmet ediyorsunuz, ne üretiyorsunuz bazında da herkes çok bir şey, çok şey üretiyor ama boş şey üretiyor. Hı hı. Peki, sizce Nursel Hanım yapay zeka müzik dünyasını neden etkileyecek? Yapay zeka müzik dünyası çok kötü etkileyecek, bunu görüyoruz. Ben kendim evet yapayla bir şeyler işledim ki yapayla müzik yapılması konusuna en çok karşı olanlardan biriyim. Ee, Asıl üretimi öldürecek korkusu var bende. Çünkü kendi coğrafyalarımızdan yola çıkıp baktığımızda temelinde olan, üretmiş olan 700 yıllık, işte 1000 yıllık eser Nesimi'nin 700 yıllık eseri bugüne kadar ulaşmış, hani yapayın olmadığı, sosyal mecraların olmadığı ve günümüze ulaşılmış ölümsüz eserler. Yapay mesela üretimin önüne geçebilir. Çünkü her şeyin kolayına kaçırıyor. İnsan duygusunun öldürüyorsun bir kere orada. Hı hı. Kendi duygundan yola çıkıp yaratmıyorsun. Sen aylık ya da günlük müzik yapıyorsun. Çünkü bir tüketim manyaklığı var her yerde. Bu dış görüntüden tutun da işte sanat dünyasına kadar her şeyin bir tüketime dönüştüğü bir zamanda yaşıyoruz. Onun için üretim azaldı. Ben üretime önem verilsin istiyorum. Her şey yapaya bırakılsın, her şey yapaylaşsın istemiyorum. Duygularımıza dokunulsun istiyorum. Hı hı. Şarkılarınızı burada Evet. yapıyorsunuz. Evet. Nursel Hanım, genç sanatçılara en önemli tavsiyeniz ne olurdu? Genç insanlara az önceki soruyla da aslında biraz ilintili. Bir yerlere varmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyen amatör o kadar çok sokak müzisyeni var ki çok denk geliyorum ve canı gönülden de dinliyorum, ben takipçileri de oluyorum. Hepsini de çok iyi destekliyorum ama imkanlarının el vermediği, kendi köşesinde çok üretip sonra bunu kimseye duyuramayan, çünkü bunun önüne yapay da geçiyor bir nebze. Hı hı. Bunu kendi ürettiklerini kimseye duyuramayan ama çok güzel üretimler yapan, sırf şartları el vermiyor diye onun altyapısını oluşturamayıp sesini kimseye duyuramayan insanların heba olmasını, gençlerin heba olmasını ben istemiyorum. Onlara tavsiyem üretmeye devam edin. Çünkü sadece dediğimde dedim ya, sadece bir tüketim sektörü var. Üreten insan sayısı azaldı. En çok ne tüketiliyorsa siz o tüketilen sektör için onun karşısında durabilmek için kendi duygularınızla üretmeye devam edin. Kendi müziklerinizle üretmeye devam edin. İlla ki insan duygusu yapayın önüne geçecektir diyorum. Hı hı. Sevenleriniz ve dinleyicileriniz sizi biraz daha kişisel ve yakından tanımak istiyordur diye düşünerekten bu soruyu sormak istiyorum. Boş zamanlarınızı daha çok ne şekilde değerlendiriyorsunuz?
Zaman sıkıntılı bir kavram. Yani şimdi Hı. benim için çok sıkıntılı bir kavram. Gerçekten hiç boş zaman kalmıyor ve bana kalan her dakikanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. En çok boş zaman, yani kitap okumayı çok seven bir insanım. Uzun zamandır buna zaman ayıramıyorum. Ki yine hani akşamları da olsa eve gelsem bir iki sayfa bir şey çevirip ona okumaya çalışıyorum. Çok zaman ayıramıyorum. Kendimle baş başa kalmayı çok özlüyorum. Sürekli bir yoğunluk var, sürekli insanlarla iç içesiniz. Bazen izbir, yani doğaya çekilmeyi, kendine kalmayı, doğanın sesini dinlemeyi de seviyorum. Boş zaman arasında yaptığım yok ya boş zaman, ama olduğu zaman yapmak istediğim o kadar çok şey var ki yaparken de zevk aldım. Arkadaşlarımla buluşmayı, kahkaha atmayı, birlikte bir şeyler paylaşmayı özlüyorum bunları. Bunlar severek yaptığım şeyler. Hı hı. Biraz az önce sorduğum soruyla ilintili olacak ve muhtemelen tahmin ediyorum ki birçok şey olabilir sizi mutlu eden, ama ben size en çok mutlu eden şeyin ne olduğunu bilmek isterim. Tabii sizi sevenler, dinleyiciler de bilmek ister diye düşünerekten bu soruyu biraz daha böyle vurgulu sormak isterim. Hı hı. Sizi en çok mutlu eden şey nedir ya da nelerdir? Pardon. Şu da beni az mutlu ediyor diyebileceğim bir şey yok. Ya mutluyumdur ya değilimdir. Yani arası yok. Yani şimdi 3 kilo mutlu olayım ya da 5 gram mutsuz olayım gibi bir şey değil bu. Yani beni en çok anlamlandırdığım şeyler beni mutlu ediyor. En çok mutlu olduğum şey birilerinin hayatına dokunabilmek beni mutlu ediyor. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun değişimini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İyi veya kötü isterim, yani herkes birilerine dokunsun. Beni herhalde şurada kendimi çok iyi hissettiğim, adını koyamadığım ama kendimi çok iyi hissettiğim ve bana o mutluluk hissini veren şey sanırım birilerinin hayatına dokunmak. Evet. Peki Nursel Hanım, hayat felsefenizi tek cümleyle özetlerseniz ne söylemek isterdiniz? Hayat felsefemi tek cümleyle özetlemek istersem. Aslında birkaç cümlem var ama tek cümleyi özetleyeyim ben. Ee, Ölümün gerçekliğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani yaşamın en yalın gerçeği olan ölüm. Neden mesela ölümden korkalım? Ben ölümden korkmak yerine yaşamın o süresi boyunca onu anlamlı kılmak. Yaşamın toplamında ne kadar işte ömrüm varsa yaptığım her şeyde onu anlamlı kılmaya çalışıyorum. Yani giderken anlamlı bir iz bırakmak. Müzik bunun için çok iyi bir araç da benim için. İşte o birilerine dokunurken de o izi hissediyorum.